Önümüzdeki 14 dakika içinde modern hayatın anlamsız taleplerine karşı kullanılmış en güçlü ve en tehlikeli cümlenin sırrını ve onu bugün neden hepimizin içten içe fısıldadığını anlayacaksınız. Cümle basit, tercih etmem. Bu üç kelime, New York'un kalbi, Wall Street'teki bir hukuk bürosunu nasıl tamamen felç etti? Ve daha da önemlisi, 170 yıl sonra bizim çalışma masalarımızı, ofislerimizi, hatta zihinlerimizi nasıl hala işgal ediyor? Bugün, Herman Melville'in Katip Bartleby adıyla bildiğimiz o tuhaf, kısacık ama devasa novellasının derinliklerine dalıyoruz. Çünkü bu hikaye, basit bir iş reddinin çok ötesinde, modern ruhun bir röntgenini çekiyor. Olay örgüsünü özetlemeyeceğiz. Bunun yerine, bir insanın sisteme karşı en pasif, en kibar ve en yıkıcı isyanını ve bunun bizim için ne anlama geldiğini analiz edeceğiz. Her şeyden önce, yazarı ve dönemi doğru anlamamız gerek. Herman Melville ismini duyunca, aklımıza hemen dev bir beyaz balina, yani Moby Dick gelir. Ama Melville'i sadece Moby Dick'in yazarı olarak görmek, onu eksik anlamaktır. Moby Dick, 1851'de yayımlandığında, büyük bir başarısızlık oldu. Eleştirmenler yerden yere vurdu, okurlar yüzüne bakmadı. Melville, Büyük Amerikan romanını yazdığına inanıyordu ama Amerika onu umursamamıştı. İşte Katip Bartleby, bu büyük hayal kırıklığından sadece 2 yıl sonra, 1853'te bir dergide isimsiz olarak yayımlandı. Bu bilgi neden önemli? Çünkü Melville'in ruh halini, yani anlaşılamamanın, dehanın ve emeğin karşılığını bulamamanın getirdiği o derin hayal kırıklığını anlamamızı sağlıyor. Hikayenin geçtiği yer de bir tesadüf değil, Wall Street. 19. yüzyıl ortasında Wall Street, bugünkü gibi, Amerikan kapitalizminin, paranın, hırsın ve en önemlisi, insanı bir çarka dişli gibi gören yeni ekonomik düzenin merkeziydi. Melville, işte bu makinenin tam kalbine bir hayalet, bir virüs yerleştiriyor. Bartleby, bu sistemin mantığıyla anlaşılamayacak bir anomali. Hikayenin merkezindeki ilk büyük fikir, pasif direnişin sarsıcı gücüdür. Bartleby işe alınır ve ilk başta olağanüstü bir çalışkanlıkla, neredeyse kendini açlıktan ölecekmiş gibi belgelere saldıran bir makine gibi çalışır. Patronu, yani hikayemizin anlatıcısı olan avukat, bu sessiz ve verimli adamdan çok memnundur. Ta ki o meşhur ana kadar. Avukat, Bartleby'den kopyaladığı bir metni kontrol etmesine yardım etmesini ister. Sıradan, basit, her katibin görevi olan bir talep. Bartleby'nin cevabı, bir isyan çığlığı değil, bir hakaret değil, sakin ve yumuşak bir tonda söylenmiş o meşhur cümledir. Yapmamayı tercih ederim. Bu cümlenin gücü nereden geliyor? Birincisi, reddetmiyor. Hayır, yapmayacağım demiyor. Bu bir meydan okuma olurdu ve anlatıcının onu anında kovması için meşru bir zemin hazırlardı. Ama tercih etmemek, kişisel bir seçimi, bir eğilimi ifade eder. Tartışmaya kapalıdır. Birinin tercihini sorgulayamazsınız. İkincisi, bu cümle sistemin bütün mantığını bozar. Ofisteki diğer iki katip, hindi ve makas, öngörülebilir arızalara sahip karakterlerdir. Biri öğleden önce mükemmeldir, öğleden sonra sarhoş ve dağınık olur. Diğeri sabahları sinirli ve hazımsızdır, öğleden sonra sakinleşir. Onlar, sistemin tolere edebileceği, hatta yönetebileceği, kusurlu parçalardır. Ama Bartleby, sistemin dilini konuşmayı reddeder. Mantığa, ricaya, tehdide, hatta merhamete bile aynı cevapla karşılık verir. Tercih etmem. Zamanla bu tercih, kopyaları kontrol etmemekten, ayak işlerini yapmamaya, en sonunda da katiplik yapmanın kendisini reddetmeye kadar uzanır. Bartleby, bir çalışan olmayı tercih etmez, bir üretici olmayı tercih etmez. Ve bu pasif, şiddet içermeyen, mantık dışı direniş, liberal, iyi niyetli, düzen yanlısı patronunu çaresiz bırakır. Çünkü Bartleby'nin reddedişi o kadar mutlak ve sakindir ki, ona karşı öfkelenmek bile bir boksörün bir sise yumruk atması gibi boşa çıkar. İkinci büyük fikir, modern dünyanın yarattığı derin yabancılaşma ve duvarlar metaforudur. Hikaye boyunca duvarlar her yerdedir. Anlatıcının ofisi Wall Street'tedir ama pencereleri ne sokağa ne de gökyüzüne bakar. Bir pencere, yakındaki bir binanın isli tuğla duvarına bakar. Diğeri, binaların arasındaki daracık, ışıksız bir boşluğa. Hayat yok, manzara yok, sadece duvar var. Bartleby ofise geldiğinde, anlatıcı onu kendi odasına ama bir paravanın arkasına yerleştirir. Onu hem gözünün önünde tutmak, hem de ondan izole olmak ister. Bartleby'nin masasının yanındaki pencerede doğrudan bir tuğla duvara bakar. Bartleby, işi bıraktıktan sonra saatlerce, günlerce yaptığı tek şey,
bu ölü duvara bakmaktır. Bu duvarlar sadece fiziksel engeller değildir. Onlar iletişim kuramamanın, yalnızlığın, anlamsızlığın ta kendisidir. Bartleby, modern kapitalist düzenin bir hücresine hapsolmuş bir ruhtur. Melville, hikayenin sonunda bir söylentiden bahseder. Bartleby, bu işe gelmeden önce Washington'daki Ölü Mektuplar Ofisi, NDE çalışmıştır. Yani, adresi yanlış olduğu veya sahibi öldüğü için, asla sahibine ulaşamayan mektupları ayırıp yakılmaya gönderen bir memurdur. Bu metafor acımasızca nettir. Bartleby'nin kendisi, asla hedefine ulaşamayan bir ölü mektup haline gelmiştir. İnsanlarla bağ kurma çabaları, umutları, arzuları, hepsi bir duvara çarpıp geri dönmüştür. O, artık iletişimi, bağı, toplumu tercih etmeyen bir varlıktır. Hapishanede öldüğünde bile yüzü bir duvara dönüktür. Hayatı bir duvara bakarak başlamış, bir duvara bakarak bitmiştir. Bu bizi üçüncü ve belki de en rahatsız edici fikre getiriyor. Liberalizmin ve iyi niyetin iflası. Hikayenin anlatıcısı kötü bir adam değildir. Tam tersine, kendini emin, risksiz, çatışmadan kaçan, düzenli ve mantıklı bir insan olarak tanımlar. Bartleby'nin tuhaf davranışları karşısında ilk tepkisi şaşkınlık, sonra öfke olsa da, hızla kendini dizginler, onu anlamaya çalışır, ona acır. Hatta Bartleby'nin bu pasifliğinde bir tür asalet bularak ona müsamaha göstermenin kendisine, lezzetli bir vicdan rahatlığı verdiğini bile düşünür. Bu, modern, liberal, hümanist bireyin klasik tavrıdır. Anlaşılmaz olanı mantıkla çözmeye çalışmak, çözemeyince acımak ve bu acımayı bir erdem olarak görmek. Ancak Bartleby, bu yaklaşımın sınırlarını acı bir şekilde ortaya koyar. Anlatıcının mantığı, parası, iş teklifleri, hatta onu evine davet etme gibi en cömert jestleri bile, Bartleby duvarından geri seker. Bartleby, düzeltilebilecek bir sorun değildir. O, sistemin dışında bir varlıktır ve sistemin araçları, mantık, para, merhamet, onun üzerinde etkisizdir. Anlatıcının merhameti bir noktadan sonra korkuya ve tiksintiye dönüşür. Çünkü, Bartleby'nin durumu, onun rahat ve öngörülebilir dünyasının temelini sarsar. Eğer bir insan mantıkla veya şefkatle kurtarılamıyorsa, o zaman ne yapılmalıdır? Anlatıcının en sonunda bulduğu çözüm Bartleby'yi kovmak değil ondan kaçmaktır. Ofisini taşır, sorunu çözmek yerine, sorunun olmadığı bir yere gider. Bu, liberalizmin en büyük açmazıdır. Anlayamadığı ve entegre edemediği bir sorunu görmezden gelmek, onu sistemin dışına atmak. Bartleby en sonunda bir serseri olarak hapse atıldığında, bu, anlatıcının doğrudan eylemi olmasa da onun başarısızlığının ve kaçışının nihai sonucudur. İyi niyet, Bartleby'yi kurtarmaya yetmemiştir. Peki, 1853'te yazılmış bu tuhaf hikaye, neden bugün hala bizimle, neden ölmeyi reddediyor? Çünkü Bartleby hepimizin içinde bir parça taşıdığı o modern yorgunluğun ve anlamsızlık hissinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bugünün iş dünyasında büyük istifa, the great resignation veya sessiz istifa, quiet quitting dediğimiz olguyu düşünün. Milyonlarca insan, işlerinin anlamsızlığından, ruhlarını tüketen kurumsal kültürden bunalmış durumda. Ama çoğu, Bartleby gibi, dramatik bir şekilde kapıyı çarpıp çıkmıyor. Bunun yerine, sessizce geri çekiliyorlar, sadece yapılması zorunlu olan minimumu yapıyorlar. Ekstra bir toplantıya tercih etmem diyorlar, gönüllü bir projeye katılmayı tercih etmiyorlar. Ruhlarını ve enerjilerini, onlara bir anlam ifade etmeyen bir işe daha fazla yatırmayı reddediyorlar. Bartleby, bu sessiz istifanın ilk ve en radikal örneğidir. O, David Graeber, Ian Trevor işler, bullshit jobs olarak adlandırdığı o anlamsız, ruh emici görevlere karşı en saf tepkiyi verir. Durur. Bugün biz de kendi duvarlarımıza bakıyoruz. Ofisimizdeki bölmenin duvarı, evden çalışırken saatlerce baktığımız ekranın duvarı. İnsanlarla aramızdaki dijital duvarlar. Bartleby'nin yalnızlığı, sosyal medyada binlerce arkadaşı olan ama gerçek bir bağ kuramayan modern insanın yalnızlığına ne kadar benziyor? Anlatıcının Bartleby'yi düzeltme çabaları da günümüz şirketlerinin tükenmişliği yoga seansları veya farkındalık uygulamalarıyla çözmeye çalışmasına benziyor. Sorunun kökenindeki anlamsızlığı ve yabancılaşmayı görmezden gelip, semptomları yüzeysel çözümlerle tedavi etmeye çalışıyorlar. Bartleby, bize bu çözümlerin neden işe yaramadığını gösterir. Çünkü sorun ruhtadır. Hikaye bize bir cevap sunmuyor ama doğru soruyu sorduruyor. Bir insan, insanlığını korumak için ne kadar geri çekilebilir? Üretmeyi ve katılmayı reddettiğimizde geriye ne kalır? Bartleby'nin trajedisi, sistemden çıkma çabasının onu hayattan da koparmasıdır. O, makinenin bir parçası olmayı reddederken, insan olmanın da bir parçası olan bağ kurmayı reddetmiştir. Onun hikayesi,
hem kapitalist sisteme karşı güçlü bir isyan ilhamı, hem de bu isyanın varabileceği nihai boşluğa dair ürkütücü bir uyarıdır. Bartleby, modern dünyanın ortasında duran, bize kendi yorgunluğumuzu, kendi sessiz isyanlarımızı ve kendi duvarlarımızı gösteren bir aynadır. O, tercih etmem diyerek hem kendini yok etmiş, hem de ölümsüzleşmiştir ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.